Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel çantayı yapacağız. Gerçekten o kadar çok sevdim ki, beğendim ki inanamazsınız. Uzun zamandır hiç bu kadar kolay bir çantada çalışmamıştım. Hiçbir detayı yok. Sadece 13 tane motif hazırlıyoruz ve sonrasında ağız kısmını bakın bu şekilde yapıp motiflerimizi birleştiriyoruz. Ağız kısmını yapıyoruz ve saplarımızı takıp çantayı bitiriyoruz. Gerçekten son derece güzel, son derece kolay bir çantayla geldim. Motifin her sırasını, her detayını verdim. Neye ihtiyacınız olacak bu çantayı yapmak için? Ben kese kağıdı rengi çile halinde satılan, kiloyla satılan kağıt iplerden kullandım. Benim elim sıkı. 3,5 milimle ördüm. Motiflerimin genişlikleri, şöyle genişliği yaklaşık 13,5 santim. Sizin el sıkılığınıza göre tığınızı ayarlayabilirsiniz. Eğer eliniz gevşekse 3 milimle de örerseniz bu büyüklüğü elde edebileceksiniz. Bu çantayı daha da büyük isterseniz, bu 37'ye 37 bir çanta ki bence çok ideal bir büyüklükte. Ama siz derseniz ki ben bu çantayı daha büyük yapmak istiyorum. O zaman şu motiflerinizde birer sıra daha sık iğne dolaşıp motiflerinizi bir tık daha büyütebilirsiniz dilerseniz. Bu arada küçük hatırlatmalarımı da yapmak istiyorum. Kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Biliyorsunuz abonelikler tamamen ücretsiz. Aynı zamanda Instagram'dan da sorularınızı, yorumlarınızı, görüşlerinizi bekliyorum. Burada biliyorsunuz bazı şeyleri yorumlarda açıklayamayabiliyoruz. Böyle durumlarda Instagram'dan da beni takip ederseniz sevinirim diyorum. Hazırsanız bu güzel çantamızı yapmaya başlayalım. Ben motiflerimi önceden hazırladım. Toplam 13 tane motifimiz gidiyor biliyorsunuz. 12 tanesi burada hazır. Şimdi hemen bir tane nasıl örüldüğünü göstereceğim ve arkasından birlikte nasıl dizayn edeceğiz, nasıl dizmeye başlayacağız hemen onu sizlerle paylaşacağım. İpim her zamanki gibi kese kağıdı renginde klasik çile halinde satılan, kiloyla satılan iplerden. Tığım da 3,5 milimetrelik bir tığ. Bu çantada bu şekilde kullanıyorum. Tığımla ilgili çok fazla soru alıyorum. Evet, ne yazık ki ben tığları, uçlarını bu şekilde hangi marka olursa olsun yiyorum. Birazcık örümü farklılaştı, onu söyleyeyim. Ama çok da rahatsızlık edici değil dedikten sonra hazırsanız hemen başlayalım. Şimdi sihirli halkayla başlayacağız bu motifte. Öncelikle bakın şu orta parmağımın üzerine koyup buraya bir çarpı yapıyorum. Çok kısa olmasın, çekmemiz kolay olsun. Şöyle bu kadar ip yeterli olacaktır. Tığımı alttan, bakın bunu tutuyorum yalnız burada sıkı sıkı tutuyorum, bu ipi bırakmıyorum. Alttan girdim, bu ipi çekiyorum. Çevirdim, bakın. Şöyle çeviriyorum. Bir ilmek oluşturdum burada. Bu şekilde sıkıştırıyorum. Böylece bakın bu şekilde sihirli halkama başlamış oldum. Bu ipi asla boşta bırakmıyorum. Yaparken bu ipi içinden yürüteceğim. Böylece olası bir kopma durumu vesaire yaşarsanız korkmanıza gerek kalmayacak. Çünkü bu ip buradan buraya kadar içinde zaten dolaşmış olacak. Şimdi çakma trabzan yapacağız başlangıcımızda. Tam 12 tane çakma trabzanla başlayacağız. Şimdi farklı bir zincir yöntemi değil de farklı bir yöntem göstereceğim burada. Bakın ilmeğimi uzatıyorum biraz. Şuradan parmağımla tığımın, bakın ipi sabitliyorum. Tığımı şu şekilde döndürdüm. Tekrar gösteriyorum. Bakın şöyle tığımı parmağımla ilmeğe bastırıyorum. Çeviriyorum. Döndürüyorum. Buradan ipimi çekiyorum, bakın bu şekilde. Şu boşluktan geçirip şöyle bir, bakın trabzan görüntüsü elde ediyorum. Tığımda 2 tane var. Bunu da çekiyorum. Böylece ilk trabzanımı yapmış oluyorum. Bunu normal ikili trabzan yaptığınızda da kullanabilirsiniz. Hemen ipimi doladım, girdim yan tarafa. Tığımın üstünde 3 tane var. Şimdi üçünü birden topluyorum.
Bir daha doladım. Bakın girdim. Üçünü birden çıkarttım. Girdim. Üçünü birden çıkarttım. Bu şekilde tek seferde çıkarttığımızda bunun adına çakma trabzan diyoruz. Bazı yerlerde çakma sık iğne de diyorlar. Ama bana çakma trabzan daha mantıklı geliyor. Bu şekilde 12 tane hemen yapalım hızlıca. İplerle ilgili hemen yaparken hatırlatmamı yapayım. Kesinlikle yumuşatma işlemi yapmıyorum. Herhangi bir işlemden geçirmiyorum. Direkt çileden sarıyorum ve hemen kullanmaya başlıyorum. Tavsiye de hiçbir şekilde etmiyorum. Çünkü ben kağıt ipin açıkçası bu sert halini seviyorum. Çantalara daha ayrı bir güzellik katıyor bu duruşu. Eğer yumuşatma işlemi yaparsanız çantanızın ne yazık ki ömrünü kısaltmış olursunuz. Çünkü kağıt ipin o sertliği gittiğinde çantanız özellikle böyle uzun kullanım sonrasında sürtünmelerden vesairelerden sonra bakın dediğim olay buydu. Ne yaptım? Koptu. Ama herhangi bir çekincem yok. Çünkü zaten bir tur daha içinde ne yapmış oldu? Dolaşmış oldu. Güzelce sıkıştırdım bu şekilde. 12 taneyi yaptım. Şimdi şu ilk başta yapmış olduğum trabzan benzeri yapının üzerinde bakın aynı şekilde bir V oluşuyor. Bu V'ye gireceğim şimdi. Bu arada şunu söyleyeyim. Şimdi elden ele fark var biliyorsunuz. Bu çantada ben 3,5 milim tığ kullanıyorum ama benim 3,5 milimim çoğu insanın 3 milimine karşılık gelebiliyor. Ona dikkat etmenizi öneriyorum. Eğer eliniz gevşekse 3,5 milimle örmeyin. Çantanız çok büyük olacaktır diyorum. Şimdi bakın ilmek kaydırma ile birleştirdim. Tığımı uzattım ilmeğimi. Yine aynı işlemi yapacağım. Bakın tuttum. Tığımı şöyle döndürdüm. Bakın tekrar gösteriyorum. Tuttum. Tığımı döndürdüm. İpi buradan aldım. Boşluktan geçirdim. Şöyle bakın ikili elde ettim. İkisini birden çıkarttım. Bir trabzan görüntüsü oluşturmuş oldum. Şimdi araya 2 tane zincir çekiyorum. 1, 2. Her bir boşluğun içine şimdi birer ikili trabzan yapacağım. 1, bakın 2. 2 seferde çıkartıyorum. Tekrar 1, 2 tane zincir çektim. Tığıma doladım, girdim. İkisini bir çıkarttım. İkisini bir çıkarttım. Bu şekilde şimdi sıra sonuna kadar geleceğim. Hep arada aynı 2 zincir çekiyorum. İkisini bir çıkartıyorum. İkisini bir tekrar çıkartıyorum. 1, 2. Girdim. İkisini bir çıkarttım. İkisini bir çıkarttım. Bu şekilde şimdi tamamını hemen örüp geliyorum. Evet geldim bakın sıra sonuna. Hemen 2 tane zincirimi çekiyorum. Çektim. Şimdi burada bakın bu 2 zincir aradaki şu da ilk trabzanımın tepesi şurası. Hemen yine bakın aynı şekilde V olarak giriyorum ve buraya trabzanımı ilmek kaydırmamı yapıyorum. Hemen yan tarafa bir ilmek kaydırması daha yapıyorum ki boşluğa geçebileyim. Çünkü ben bu çantada boşluklarda motiflerimi koyacağım. Tekrar uzattım bakın. Döndürdüm. Bununla uğraşmak istemiyorsanız siz zincir de yapabilirsiniz. Normal zincirde çekebilirsiniz. Bakın bu benim birinci trabzanım oldu. İpimi doladım. 1, 2. İkinci trabzanım oldu. Aynı yere bir daha. 4 tane yapacağız bu şekilde. Fıstık oluşturacağız.
Pardon, 4 dedim, 5 tane. Evet, 5 tane bakın trabzanımı yaptım. Şimdi ne yapıyorum? Bu ilmeğimi çıkartıyorum. Şu ilk görmüş olduğunuz trabzanımın tepesinden giriyorum. Bunu da geçiriyorum ve içinden geçirip bir tane bu şekilde sıkıştırıyorum. Şimdi hemen 2 tane zincir çektim. Yanına tekrardan 5 tane trabzan yapıyorum. 2. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu motifleri istediğiniz başka çantalarda da kullanabilirsiniz tabii ki. Ama o zaman çantanıza göre motif büyüklüğünü ayarlamanızı tavsiye ederim. Yani ne demek istiyorum? Mesela diyelim ki çantanızda bu motifin küçülmesini istiyorsanız tığ numaranızı küçültebilir. Büyümesini istiyorsanız tığ numaranızı büyütebilirsiniz. Bakın 5 tane oldu gene. İlk trabzanımın tepesinden girdim. İlmeğimi çektim arkadan. Sıkıştırdım. Bakın görüyorsunuz. İkinci fıstığımızı da yapmış olduk. Araya hemen 2 tane zincirimi çektim. Tekrardan yanına yapıyorum. Şimdi burada kesmeyeceğim. Çünkü köşeyi de nasıl yaptığımızı göstermek istiyorum. Evet. Kuşum yine size merhaba diyor. Evet, 5.'yi de yaptık. Yine bakın ilmeğimi çıkarttım. Birinciden girdim tepesinden. İpimi arkadan çektim ve bir tane sıkıştırdım. Şimdi şöyle göstereyim. Şuradaki üçlüyü yapmış olduk. Şu ara zincirimizi çekeceğiz. Eğer şimdi burada eliniz gevşekse 4, eliniz sıkıysa 5 zincir çekmenizi tavsiye ediyorum. Bakın şu sıkıştırmadan sonra 4 tane zincir çektim ben. 3,5 milimle çalışıyorum çünkü biliyorsunuz. Tekrardan yine 5 tane trabzan yapacağım. 2 3. Bu köşelerde buradaki zincir sayımızın fazla olması daha sonra şimdi bu yuvarlak formu bizim daha rahat bir şekilde kare formuna dönüştürmemizi sağlamış olacak. Hemen bunu da göstereyim. Sonra örnek üzerinde sırayla şimdi ne yapacağız onu anlatayım. Yine bakın. Geldim. Girdim. Tabii şunu birazcık sıkıştırın. Çok geniş olmasın. Çıkarttım ve sıkıştırdım. Bakın bu şekilde yapmaya başladık. Şimdi anlatıyorum direkt burada üzerinden. Ne yaptım? Şu üçlüyü yaptım ya. Araya da 4 zincir çektim. Tekrar söylüyorum. Eğer zinciriniz sıkıysa 5 tane çekin. Gevşekse 4 tane çekin. Burayı yaptım. Bakın ben şimdi neredeyim? Şurayı yaptım. Burayı yaptım. Buradayım. Yine burayı üçleyeceğim. Sıkıştırmayı saymıyorum. Bakın sıkıştırmadan sonra 2 zincir. Şu arayı yapacağım. Sonra yine araya büyük zincir. Yani 4 ya da 5. Dediğim gibi siz karar verin. Sonrasında yine 3 fıstığımı yaptım. Yine bu köşeyi yapacağım. Yine 3 fıstık yapacağım. Zincirimi çekeceğim ve buraya geldiğimizde tekrar devam edeceğiz. Şimdi şu kısmı örüp hemen geliyorum. Evet, şimdi geldik yine sıra başına. Bakın zincirimi çektim. Şimdi şu görmüş olduğum fıstığın tam tepesine bir ilmek kaydırma yapıyorum. Tekrardan yine boşluğa bir ilmek kaydırma daha yapıyorum. Ve bakın yine aynı yöntemle bir trabzan yapacağım. Uzattım, çevirdim. Şöyle boşluktan geçirdim. İkiliyi oluşturdum ve çıkarttım. Şimdi buraya yanına hemen 4 tane daha yapalım. Şu üçlü gruplarımızı şimdi 3 2 1 diye azaltarak gideceğiz. Aralara artık trabzanlar gelmeye başlayacak bu sırada.
4 oldu. 5 oldu. Fıstık modelleri birazcık böyle. Aslında popcorn diyoruz bunu. Fıstık demiyoruz da. Popcornlarda biraz böyle oluyor. Mesela 5 trabzan yapıyorsunuz ama aslında o bir göz yerine geçiyor. O yüzden biraz daha zahmetli oluyor. Evet, yine aynı şekilde 1 2 tane daha zincir çektim araya. Geliyorum. 1 2. Yine 5 tane. 1 2 1 2 1 2 ve son olarak tekrardan 5. trabzanımı da yaptım. Uzattım yine. İlk trabzanın tepesinden bakın tekrar giriyorum. İlmeğimi geçirdim ve sıkıştırdım. Şimdi burada artık trabzan kısmına geçmeye başlıyoruz. Şöyle göstereyim. Bakın şimdi şu 2 taneyi yaptık ya. Bu 2 taneyi yaptıktan sonra artık yan tarafa, şuraya görüyorsunuz, zincir çekeceğiz ve trabzanı yapmaya başlayacağız. 1 2 tane zincir çekiyorum. Evet, 2 zincirimi çektim. Şimdi artık buraya trabzan yapmaya başlayacağız. Trabzan yaparken bu sefer bakın 2 seferde değil 3 seferde çıkartacağız. 1 2 3. Tekrar gösteriyorum. 1 2 3. 1 2 3. Burada trabzanlarınızın uzun uzun olması önemli. Çünkü aksi halde şu hizaya çıkartamayabilirsiniz. 4 tane yaptık. Araya hemen 3 tane zincir çekiyorum. Bakın yine ilk bir taneyi çıkartıyorum. 1 uzattım. İkisini birden çıkarttım. Kalan 2'yi tekrar çıkarttım. Girdim. 1 2 3. Yine bakın 1 2 3. 1 2 3. Siz bunu dilerseniz 2 kere dolayıp üçlü trabzanı o şekilde de yapabilirsiniz. Benim bu daha kolayıma geliyor. 1 2. Bakın yine 2 zincirimi çektim. Geldim ortaya. Yine 5 tane ikili trabzanımı yapacağım. Üzümüm tanem için. Ben bunlara üzüm tanesi diyorum. Salkıma benzettim modeli. İsmini de salkım model koyabiliriz. Bakın birincinin üstüne girdim yine. Bu şekilde birinci popcornumu yaptım. Yine aynı şekilde 1 2 zincir çekiyorum. Yanına bir tane daha. 1 2 3. Yalnız dikkat edin. Bir ikili trabzan, bir üçlü trabzanı aynı anda kullandığımızda yanlışlıkla ikili trabzan yerine üçlü trabzan yapmayın. Evet, yine bakın üzüm tanemi topladım. Şimdi tekrardan araya 1 2 zincirimi çektim ve geldik buraya zincir boşluğuna. Bakın tekrar üçlü trabzana geçiyorum. 1 2 3. Devam ediyorum. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Evet, yine araya 4 tane zincirimi çektim. Pardon, özür dilerim. 3 tane zincirimi çektim. Geldik. Tekrar 1 2 3.
1 2 3 1 2 3 döndüm. 1 2 3. Yine 4 taneyi yaptım. 2 zincirimi çekiyorum. Tekrardan yine aynı şekilde bakın boşluğa girdim. 5 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi bu şekilde bu mantıkla devam edeceğiz. Unutmayın, üçlü trabzan yapıyoruz köşelerde. Bakın şöyle tuttuğumda görüyorsunuz. Şu dikdört yani kare formu vermemiz gerekiyor. Bir videoda kare yerine dikdörtgen demişim. Yorumlarda dalga geçmiş benimle. Ama kendisine buradan sesleniyorum. Eğer videomu izliyorsa unutmasın ki karede bir dikdörtgendir. İnsanları bu şekilde eleştirmeden önce, ki bilsek bile eleştirmek, bu tarz şeylerde dalga geçmeyi çok doğru bulmuyorum. Ama bilmeden yorum yapmak daha da kötü. Kendisine buradan tekrardan öğretmiş olayım. Kareler birer özel dikdörtgendir dedikten sonra hemen karemi tamamlayıp geliyorum. Evet, şimdi geldik. Bakın yine sıra başına. 2 zincirimi çektim. Hemen üzüm tanemin tepesine ilmek kaydırmamı yaptım. Tekrardan bir ilmek kaydırma daha yapıp boşluğa geldim. Yine uzattım. Döndürdüm. 1 2 1 2 2 seferde çıkartıyorum, bakın. Artık son sıraya geçtik. Evet. Bakın 5 tane trabzanım oldu. Hemen birincinin tepesinden giriyorum tekrardan. Geçirdim ilmeğimi, çıkarttım ve sıkıştırdım. Artık bakın üzüm tanelerim bitti. Hemen 1 2 zincir alıyorum. Geldim boşluğa. Tekrardan 1 2 üçlü trabzan. Girdim bir daha aynı boşluğa. 1 2 3. Şimdi önümde 4 tane trabzanım var. Tepelerine 1 2 3. 1 2 3. Bakın her trabzanın tepesine bir trabzan olacak şekilde trabzanlarımı yapıyorum. Şimdi 6 tane oldu. 2 tane daha kaldı. 2 tanesini de bu boşluğun içine yapacağım. 1 2 3. 1 2 3. Şimdi 1 2 3 ve 4 zincir çekiyorum bu sefer. Döndüm. 1 2 3 seferde çıkarttım. Yine girdim. 1 2 3 seferde çıkarttım. Devam ediyorum. Şimdi trabzanların üstüne, eğer bu üçlüyü yapmazsanız burada, o zaman köşeleriniz içeride kalır. Yani tam kare formu elde edemezsiniz. Mutlaka üçlü trabzan yapmanız gerekiyor bu aşamada, dengelemek için. Şimdi boşluğa geldim. Bakın boşluğa da hemen 1 2 3 seferde çektim. 1 2 3 seferde çektim. 2 tane daha yaptım. Toplam 8 tane trabzanım olmuş oldu burada da. Tekrardan 1 2 zincir çekiyorum ve fıstığımı yapmaya başlıyorum. Ama bu sefer ikili trabzan, bakın 1 2 seferde çekiyorum. Bir iki seferde çekiyorum. Bu şekilde. Şimdi
Bu köşeyi yapmış oldum. Aynı mantıkla diğer 3 köşesini daha yapıp geliyoruz. Burada artık motifimizi bitiriyoruz ve zevkli kısma geçeceğiz. Motiflerimin hepsini dizeceğim ve size bu şekilde göstereceğim. O haliyle sizin de ekran görüntüsü almanızı ya da orada durdurmanızı ve sonrasında motiflerinizi tamamlayıp o şekilde bütün motiflerinizi dizmenizi istiyorum. Sonrasında ilmek kaydırmalarla artık birleştirme aşamasına geçeceğiz. Dediğim gibi o şablonu kaydederseniz motiflerinizi bitirdikten sonra o şekilde motiflerinizi dizer rahat bir şekilde birleştirme yapabilirsiniz. Tekrar söylüyorum, şöyle köşelerden şu şekilde açın, zincirleriniz açılsın. Evet, hemen bakın kastettiğim şey şu. Görüyorsunuz değil mi? Şunun fıstıkla aynı hizada olabilmesi için bu şekilde bunların üçlü trabzan olması gerekiyor. Hemen örüp geliyorum. Evet, şimdi dilerseniz bitirelim. Şu bitiriş kapanışı göstereyim. Bakın ben birleştirdim. Şimdi size bir ekran fotoğrafı almanız için bu şablonun tamamını fotoğraf olarak koyacağım. Ne yazık ki video olarak ekrana sığmıyor. Önce ama dilerseniz şu bitirişi bir yapalım. Bakın 2 tane zincirimi çektim ya. Burada her zamanki gibi bitirişi iğneyle yapacağım. O yüzden 2 zincirimi çektikten sonra burada artık ipimi hemen kesiyorum. Keselim. Ve ilmeğimi çıkartıyorum. Hemen ipimi iğneme taktım. Şu görmüş olduğunuz tepe noktamıza bu şekilde giriyorum. Aynı şekilde ipin çıktığı son zincirin göbeğinden giriyorum. Bakın aynı yerden tekrardan çıkıyorum. Şimdi bunu neden aşağı indirdim? Burada bunu trabzanların arasına çünkü gizleyeceğim. Şöyle bakın geçtim. Döndüm arkaya. Şöyle trabzanların son trabzanın bakın içinden önce bir ipimi aşağıya doğru indiriyorum. İndirdim. Sonra da şu trabzanların tabandaki 5 tane trabzanın bakın şöyle bir tabanı var ya. Buradan ipimi geçirip burada artık gizleme işlemini bitiriyorum. Şimdi artık yukarıya çıkalım. Dediğim gibi hemen sizler için şablonu fotoğraf olarak bırakıyorum. Motiflerimi şöyle göstereyim, baştan sırayla kaydıralım. Bakın bu şekilde dizdim ya, aralarına birer hemen ilmek tutturucuyla motiflerimi tutturdum, görüyorsunuz. Şu şekilde bir model oluşturmuş olduk. Şimdi yapacak olduğum işlem ise çantamı şöyle katlıyorum. Bakın yüzü dışarıda. Şu kısmı ucuca getiriyorum. Zaten her şey aynı. Fark olan şey ne? Bakın burada 2 tane parçamız var ya. Hemen şimdi bu parçaları da katlıyorum. Şimdi buradaki ilmek tutturuculara bunu ekliyorum. Diyebilirsiniz ki benim ilmek tutturucum yok, ama olabilir. İp bağlayabilirsiniz, ataç takabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bakın yine aynı şekilde bu tarafı da şöyle katlıyorum. Yine buradaki ilmek tutturucusuna, işaretleyicisine bunu da geçiriyorum. Yine aynı şekilde bakın ilmek tutturucum yetmedi mesela, ne yaptım? Görüyorsunuz.
Ben onun yerine buraya ne geçirdim? Ataç geçirdim. Aynen bu şekilde ataçta geçirebilirsiniz. Yani size kalmış. Neyle tutturduğunuzun bir önemi yok. Evet. Bakın güzelce tutturdum. Bu köşe kalmış. Hemen burayı da tutturalım. Evet. Bakar mısınız? Nasıl güzel oldu. Yani boyutu da o kadar hoş oldu ki. Hemen ölçüsünü size söylemek istiyorum. Hem motif ölçüsünü de söyleyeyim. Motiflerimiz kaç santimlik? Şöyle. Bakın 13,5 santim eninde motiflerimiz. Şöyle çantamızın bitmiş haliyle ne olacak? Bakın. Köşegen olduğu için tabii daha büyüdü. Şöyle yükseklik bakın 37 santim oldu. En olarak da ölçtüğümüzde yine hemen hemen 37-38 santimlik bir enemiz olacak. Çok ideal bir boy oldu. Ben sabırsızlanıyorum. Dilerseniz hemen ilmek kaydırmaları yapmaya başlayalım. Şimdi ben şuradan ortadan başlayacağım. Şu ağız kısmını daha sonra kapanışta bir sıra döneceğiz. Bir ağız formu vereceğiz. Ama öncelikle ilmek kaydırmalarımızı yapmak istiyorum. Tam orta noktadan. Şimdi burada bunu çıkartıyorum. Şu iki tanesiyle hemen başlıyorum. Şimdi 4 tane zincirimiz vardı köşede hatırlarsanız. Bu 4 zincirin bakın 2 tanesini burası için bırakıyorum. Diğer 2 tanesiyle başlıyorum. Şöyle arka lobundan bakın bu V'nin arka noktasından giriyorum. Aynı şekilde geliyorum. Burada da 4 zincirimiz var. Yine 2 tanesini bırakıyorum. Şu 2 tanenin yine bakın bu sefer bana dönük olan lobundan giriyorum. İpimi alttan vereceğim. Eğer kafanız karışmıyorsa şu araları açabilirsiniz. Çünkü bu şekilde elinizi rahat hareket ettirmekte zorlanabilirsiniz. Mesela ben açacağım şöyle elimi rahatça koymak için. İpimi alttan şu şekilde geçiriyorum. Önce bakın bundan sonra bundan geçirdim. Şimdi bu altta ipi tutun. Bu gelmesin. Tekrardan hemen ikinci zincirin bakın yine tek lobu. Karşısındakinin tek lobu. Girdim. Yine alttan ipimi veriyorum. Çıkarttım. Bundan da çıkarttım. Bakın şimdi 2 tane ilmek var ya. Birbirinin içinden geçirip ilmek kaydırmamı yapıyorum. Bu zaten artık en başıydı. En zor kısmı burasıydı. Buradan sonrası çok kolay bir şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi hemen buradaki arka lob bakın buradaki yani şu an birinci trabzanların üzerindeyiz. Yine ilmek kaydırdım. Girdim buradan. Girdim buradan. Altta bakın elim hep altta. İpimi alttan veriyorum tığıma. İkisinden de geçiriyorum ilmeği ve sonrasında da diğerinin içinden geçiriyorum. Böylece ilmek kaydırmamı yapmış oluyorum. Tekrar gösteriyorum bakın. Girdim buradan. Hemen karşısındaki gözden giriyorum. İlmek kaydırdım. Girdim. Karşıdan girdim. İlmek kaydırdım. Bu şekilde ağız ağza tüm ilmekleri denk getireceğim. Aralarda diyelim ki ola ki hata yapmışsınız. Mesela 2 zincir çekeceksiniz. Yanlışlıkla 3 çektiniz. İşte diyelim ki 3 çekecektiniz, 2 çektiniz gibi. Böyle kendinizce denk gelmedi diyelim ki.
O zaman mutlaka aralarda bir uydurma yapın. Nasıl yapabilirsiniz bunu? Mesela aynı yere tekrar bakıp batarak yapabilirsiniz. Bakın benim şu an karşılıklı bir şekilde gidiyor. Önemli olan noktalarımız ne? Şu köşemiz denk gelsin. Şuradaki 2 üzüm tanemiz denk gelsin. Yine şu karşıda şu ikisi denk gelsin. Onun dışındaki aralarda uyarlama yapabilirsiniz. Yine bakın birer lobunu alıyorum. İlmek kaydırıyorum. Bu şekilde ağız ağza ilerleyeceğim. Tabii siz istediğiniz birleştirme yönteminde kullanabilirsiniz. Ama ben motiflerde en çok bu birleştirmeyi seviyorum. Çünkü hem bir çıkıntı oluşturmuyor, bir kat oluşturmuyor, düzgün görünüyor. Ama dikkat edin. Şurası sıkı olmuş, zincir giremedim. Kasma yapmasın ya da çok bol olmasın. Yani tam ayarında yapmaya özen gösterin. İlmeklerinizin genişliğinde olsun ilmek kaydırmalarınız. Hangi numara tığıyla ördüyseniz lütfen ilmek kaydırmalarınızı o numarayla yapın. Yani ben 3,5'la ördüğüm için 3,5'la yapıyorum. Siz 3 ile ördüyseniz yine 3 numara tığıyla birleştirin ki ilmekleriniz farklı olmasın. Bunu hiç kesmeden vereceğim sonuna kadar. Zaten bir motifin nasıl eklendiğini gördüğünüzde diğerini devam edip gideceksiniz. Çantayı direkt bu forma getirmemdeki amaç şu: ilmek kaydırmalarımı hiç kesmeden dolaştırıp sonuna kadar gidebilmek istiyorum. Yani buradaki, şöyle söyleyeyim, buradan başladım ya, bu şekilde gittim, arkadan dönüp aynı noktaya gelene kadar hep bu şekilde uzun uzun ilmek kaydırmalarla birleştireceğim. Böylece daha az ip koparmış olacağım. Sona yaklaşıyoruz artık. Bakın tam tamına. Şimdi zincir kısmındayız. 2 zinciri birleştireceğim. Evet. Şimdi artık nereye geçiyoruz? Bakın şöyleydi hatırlarsanız. Şu ikisinden devam edeceğim. Aynı şekilde. Şimdi burada yalnız şu göbekte bir kasma yapsın istemiyorum. Bakın buradaki işim bittikten sonra araya bir zincir çekiyorum ve diğer motife geçiyorum. Yine bakın 2 tanesini bıraktım. Şu trabzanlardan taraftaki 2 tanesiyle devam ediyorum. Bir lobundan girdim. Getirdim. Bakın bunun da yine ipim altta olacak her zaman. Bunun da yine bakın 1 2 tane ya. Hemen ikinciden girdim. Alttan ipimi çekiyorum. İkisinden de geçirdim. Şöyle yaklaştıralım ipi. İlmek kaydırmamı yaptım. Diğerine geçtim. Alttan ipimi verdim. Bu şekilde siz kucağınızda çok daha rahat bir şekilde bunu yapabileceksiniz. Ağız ağza. Şöyle esnetin. Bakın gayet güzel bir şekilde görüyorsunuz, birleştirmeyi yapmış oluyoruz bu şekilde. Şimdi nasıl gideceğiz? Hemen gösteriyorum. Şimdi bunu buradan başladık ya, buraya kadar geldik. Devam ediyorsunuz, dönüyoruz. Bakın buraya kadar geldiniz. Sonra kesmiyorsunuz. Buradan hemen bu tarafa geçiyorsunuz. Döndünüz, geldiniz. Tekrardan bakın bu tarafa geçiyorsunuz. Yani hep böyle devam ettiriyorsunuz. Gidebildiğiniz yere kadar gidiyorsunuz.
Nerede artık yolunuz bitti, ipinizi orada kopartabilirsiniz. Sonrasında diğer bir noktadan başlıyorsunuz. Bu şekilde bütün ilmek kaydırmaları yapıp şu motifleri hemen dilerseniz birbirine birleştirip geleyim. Evet, gerçekten son derece bakın ütüledim. Muntazam, şahane bir çanta oldu. Dilerseniz hemen ağız kısmını yapalım. Daha sonra saplarını takacağız. Bakın şu şekilde 2 kat ipten sap çalıştım. Bir tanesini ben hazırladım. Diğerini birlikte yapacağız. Ve bu şekilde buraya monte edeceğiz bu saplarımızı ağız kısmını çalıştıktan sonra. Yine aynı ipimle ve aynı tığımla devam ediyorum. Şimdi iplerimizin, bakın ilmek kaydırmalarımızın başlayıp bittiği noktalar. Burada başlamışım, burada bitmiş. İki ucu burada kalmış. O yüzden düğümlemişim. Şimdi örerken bunu da içinden gizlemiş olacağım. Şimdi hemen bakın şöyle ortadan başlayacağım. Şu şekilde şu ortadan başlayacağım. Bunun bir tanesini diğer tarafa yatırıyorum. Bir tanesini bu tarafa yatırıyorum. Bu şekilde burayı sıkıştırdım. Buradaki ilmeğim bu olacak. Hemen yan tarafa geçiyorum. Ve şu şekilde direkt boşluk üzerinden 1 2 tane buraya sık iğnemi yapıyorum. Geldim yanındakine. Şimdi her trabzanın üzerine yine bir tane sık iğne yapacağım. Öncelikle şöyle ağız hattımız biraz kalınlaşsın. Hem de sapı taktığımızda biraz daha sağlam olsun istiyorum. O kısmı biraz kuvvetlendirelim üstünü örerekten. Şöyle bakın iplerimi de içinden yürüttüm ve bu sayede gizlemiş oldum. Bu kadar yürütmek yeterli. Şöyle keselim, kurtulalım bunlardan. Şöyle bakın. Nerede ne kadar boşluk varsa oraya da o kadar sık iğne yapıyorum. Mesela burada 2 tane boşluğum var ya. O zaman 2 tane yapıyorum. Yine burada da aynı şekilde 2 tane boşluğum var. Bakın tepesine yapmadım. Buraya da 2 tane yaptım. Yine trabzanların üzerine. Devam ediyoruz. Bir tane örneği göstereceğim komple. Ondan sonra zaten geri kalanını aynen yapacaksınız. Hafif kalkalım. Biraz daha genelden de bakmış olalım şöyle. Biliyorsunuz burada 4 zincirimiz vardı. 2 3 4. Yine trabzanlara geçtim. Bu taraf aynı artık. Şu eklem yerine kadar geleceğim şimdi. Eklem yerini de göstereceğim. Ondan sonra geri kalan kısımları zaten aynı şekilde devam edeceğiz. Evet, şimdi buraya geldik. Burada biliyorsunuz 2 tane yapmam gerekiyor. Geldim bu tarafa. Bu sefer bu ipimi de buradan yürüteceğim. Şimdi bir tane ortaya yapıyorum. Geçtim bu tarafa. Yine 2 tane buraya yapıyorum. İpimi de içinden yürütüyorum. Çok fazla da yürütmenize gerek yok. Kağıt ip dediğim gibi zaten
kayma, sökülme yapmıyor. Bakın burada bunu da kesebiliriz artık. Evet, bu şekilde şimdi her tarafı aynen sayısına göre şunu gösterdiğimin aynısını uygulayacağım diğer yerlere de. Her yeri dolaşıp hemen geliyorum. Evet, şimdi geldik. Bakın başladığım noktaya geldim. Şu benim ilk ilmeğimde, hatırlarsanız başladığım. Bunun değil, hemen yanındakine gireceğim. Ama öncesinde ilmeğimi uzatıyorum. Buraya arkadan hemen bir giriş yapıyorum. Geçirdim. Arkaya çektim. Bu şekilde. Şimdi ipin uzantısından, bakın şu görüyorsunuz, bu ipin uzantısı. Şöyle giriyorum ipin uzantısından. Taktım ipimi. Sıkıştırdım. Çıkarttım ve bir tane yine burayı sıkıştırdım. Şimdi ters sık iğne yapacağız ağız kısmına. Şöyle hemen ilmeğimi uzatıyorum. Biliyorsunuz ters sık iğnede birer tane boş bırakarak gidiyorum. Bir boşluk bıraktım hemen yanındakine. Bakın tutuyorum şuradan. Tığımı çeviriyorum. İlmeğe girdim. İpimi çekiyorum alttan. Bakın hiç bırakmıyorum o ilmeği. Çıkarttım. Tığımın üstünde 2 tane var. İkisini birden çektim. Uzattım. Bakın yine bir boşluk bırakıyorum. Yanındakine girdim. Alttan ipimi çektim arkadan. Uzattım. İkisini bir çektim. Uzattım. Bir boşluk bıraktım. Bakın çıkarttım. Uzattım. Parmağımla tutuyorum. Girdim. Çektim. İkisini bir çıkarttım. Bu şekilde çantanın ağzını tamamen dolaşıp geleceğim. Bu ağız kısmına hem sertlik katacak, düzgün durmasını sağlayacak, hem bir kalınlık verecek, hem de yayılmasını engelleyecek, toplayacak. Ve şu toplar, açıkçası bunlar da top olduğu için daha güzel yakışacağını düşündüm. Bakın bu şekilde. Bir sık iğne atlıyorum. Yanındakine giriyorum. Bir sık iğne atlıyorum. Hemen yanındakine giriyorum. Bu yöntemle bu şekilde bütün çantayı tekrardan başladığım yere kadar dolaşıp hemen geliyorum. Evet, şimdi geldim sıra sonuna. Bakın ipimi artık burada kesiyorum. Son yaptıktan en sonuncuyu da yaptım. Artık iğneme takacağım. Şöyle arkadan ilk başladığım, bakın yerden, burasıydı ilk başladığım yer. Şöyle çıkıyorum. Yani şu yaptığımı arkaya götürmeye çalışıyorum bu şekilde. Sonrasında tek tek şu sık iğnelerimin arasından ipimi gizleyeceğim. Burada bir penseden yardım alabilirsiniz daha rahat çekebilmek için. Fazlasını da kestim. Evet. Şimdi şöyle hafif bakın topladı. Şöyle elimle güzelce onları bir esnetiyorum. Bu aşamada tekrardan ağız kısmına mutlaka ütünüzü basın. Ütüyü biliyorsunuz her zaman çantanın içinden basıyoruz. Yani ütüyü şu şekilde içine sokuyoruz. Buharlı güzelce ütülüyoruz. Hiç korkmayın, kağıt ip ütüyü çok sever. Basıldığında böyle daha pürüzsüz, daha güzel bir görüntü elde edeceksiniz. Eğer dediğim gibi ütülemezseniz daha böyle pötür pötür bir görüntüyü
olacak. Şurayı kalınlaştırmış olduk, sağlamlaştırmış olduk. Şimdi sapımızı buraya monte edeceğiz. Yani bakın ip bıraktım şu şekilde. Bu iple bunu buraya güzelce saracağız. İyice sağlam bir şekilde bunu buraya takacağız. Sapımı hemen ne kadar öreceğimi baştan söyleyeyim size. Şöyle tutalım. Evet, bakın tam 50 santimlik bir sap hazırladım. 50 santim bu tarz çantalarda yeterli oluyor. Bunun sebebini de söyleyeyim. Birincisi zaten direkt ucundan tutturacağız. Yani herhangi bir şekilde zaten şöyle hani içeride falan kalmayacak. Hem ucundan bu şekilde takacağımız için hem de zaten şurada bir kol için oyuntu var biliyorsunuz gördüğünüz üzere. O da ekstradan bir rahatlık sağlıyor. Yani bu dümdüz bir çanta olsaydı bu yeterli olmazdı. O zaman dediğim gibi 60-70 çantasına göre değişirdi. Ama bu çantada zaten kol boşluğu olduğu için o yüzden 50 santim yeterli olacak. Hemen dilerseniz nasıl yaptık onu göstereyim. Bunu yaparken yalnız artık 3,5 milim kullanmayacağım. 4,5 milim tığa geçiyorum. Siz elinizde 4, 4,5, 5 artık ne varsa kullanabilirsiniz. İpimi 2 kat yapacağım. Çünkü eğer tek kattan yaparsanız bu çanta için çok cılız olur. Bakın böyle kalın dolu dolu bir sap yapıyoruz. Hem sağlam oluyor hem de göz dolduruyor bu şekilde. Şimdi bu şekilde ikisini birden aldım. Şöyle bir dikmek için bir pay bırakıyorum. Yani yaklaşık şöyle bir 30 santim bırakıyorum. Ne olur ne olmaz. Ne kadar sarmak isterim bilmiyorum çünkü. Şimdi zincir çekerek başlayacağız. Bakın şöyle ne yaptım? Her zamanki gibi tuttum. Bir tane çektim. Bir tane daha çektim. Ve bunu bu şekilde sıkıştırdım. Çok da fazla sıkıştırmayalım. Sonra buraya giremeyiz. Tekrardan yapayım. Biraz fazla pay bıraktım. Evet. Şimdi yanına hemen bir tane daha zincir çekiyorum. Bakın 2 zincirim oldu. İlk zincirimin içine girip buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde bir tane sık iğnemiz oldu. Şimdi şurada 2 tane zincir çekmiştim ya. Bu 2 zincirin altı var bakın. Bu bir tanesi, bu da diğeri. İkisine de bu şekilde giriyorum. İlmeğimin içinden ipimi geçiriyorum. Hafif uzattım bakın. Yine 2 tane oldu. Şimdi ipimi içinden geçiriyorum. Buradan sonra artık çok kolay. Şöyle döndüğümüzde burada hep 2 tane ilmek göreceksiniz. Bakın bu şekilde giriyorum. İpimi çekiyorum. Yalnız çift kat iple çalışmak zordur. Dikkat edin. Böyle biri gevşek olur, biri sıkı olur. İkisinin de aynı gerginlikte olmasına dikkat edin. Bakın dönüyorum tekrar. İkisine birden giriyorum. Çıkarttım. Uzattım şöyle. Çektim. Yine geldim. Bakın burada 2 ilmek olduğu için yani toplamda ne olmuş oluyor burada? 1, 2, 3, 4 tane ip olmuş oluyor. Uzattım. Uzatmaya çalışın. Yoksa girmekte zorlanırsınız. Girdim. Çektim. Uzattım. Bakın çok kolay, çok şık bir sap oluyor bu şekilde. Sarma sapla hiç uğraşmanıza gerek yok. Sarma sapı denk getirmek herkes için mümkün olmuyor ne yazık ki. Bu sefer de güzel yapılırsa çok şık ama iyi yapılamazsa da gerçekten kötü bir görüntü ortaya çıkıyor. O yüzden herkes yapabilsin istiyorum bu çantayı. O yüzden hiç sarma sap riskine girmedim. Ama o işi iyi yapanlar bu çantaya sarma sap çok yakışıyor. Onu da deneyebilirsiniz. Ben çantayı astarlamayacağım. Ama sizin için yine de astar videosu koyacağım.
Tabi ağız kısmı astar, o astar videolarında düz. Bunda malum üçgen şeklinde. Onu da size anlatacağım. Anlatmaya çalışacağım. Nasıl yapabileceğinizi. Ama ben astar yapmayacağım. Hani ola ki isteyen astarlı, isterse sonradan astarlarım. Ama ben bu haliyle de, astarsız haliyle de çok sevdim. Çok büyük değil zaten. Delikli, fileli bir çanta olmadığı için içine koyduklarınızda herhangi bir şey olmayacak. Ha tabii ki de hangisi uzun ömürlü derseniz, astar biraz daha uzun ömürlü oluyor, astarlı çantalar. Çünkü örgüye yük fazla binmemiş oluyor. Alt taban kısmında astara biniyor yük. Bakın gitti. Biraz zorlanıyorum. Bu şekilde 50 santim olana kadar hemen örüp geliyorum ve sonrasında çantaya nasıl monte edeceğiz hemen onu göstereceğim. Evet, geldik şimdi sapımızı takmaya. Direkt bakın görüyorsunuz, sapımızın ucundaki 2 kat ipe geçirdim. Şimdi buraya sarmaya başlayacağım. Şu şekilde tutuyorum. Giriyorum, bakın şöyle geçiriyorum. Bu şekilde sarıyoruz. Aynı yere bakın, bir daha girdim. Geliyorum. Bunu yaparken de yine şuradaki şurayı düzgün yapmaya çalışıyorum. İplerinizi yine eşit bir şekilde, gergin olduğundan emin olun. Çünkü 2 kat iple çalışmanın en büyük sıkıntısı budur. Dikiş dikerken de aynıdır. 2 kat ipte ipin birisi eğer ki esnek olursa düzgün olmaz dikişiniz. Aynı gerginlikte olmasına dikkat edelim. Bakın görüyorsunuz, bu şekilde burayı güzelce monte ediyorum. Tam böyle sıra sıra deliğin her yerini bakın dolduracak şekilde, güzel bir şurada şu görüntüyü elde edecek şekilde gezdim. Son kez şuraya da bir geçeyim. Evet. Şimdi bunu şöyle giriyorum, bakın. Altından, o bütün iplerin altından giriyorum. Geçiriyorum. Şöyle tekrardan evet, geçtim. Şöyle bir sıkıştırmış oldum. Şimdi burada ipimi ayırıyorum. İpimin bir tanesini bıraktım. Hemen şuradaki sık iğnelerin arasından ilerliyorum. İpimi bu şekilde gizleyeceğim buraya. Şöyle çevireyim. Daha rahat olacak. Biraz daha gidelim. Evet, bu kadar yeterli olacak. Şimdi aynı şekilde
Diğer ipi de takıyorum. Aynı yerden geçirmiyorum 2 kat birden. Orada bir kalınlık olsun, o istemiyorum çünkü. O yüzden birini bir tarafa, birini bir tarafa göndereceğim. Şimdi içinden geri gidiyorum. Şöyle çıktık. Şöyle geçelim buradan. Şuraya bir düğümledim. Alttan tekrar geçtim. Evet. Şimdi aynı yöntemle bu sefer buradaki sık iğnelerin sizlerin elini kağıt ip, benim elimi de bu iğneler mahvediyor. Kağıt ipten hiç etkilenmiyorum artık. Ama şu iğne parmaklarımı gerçekten mahvediyor. Evet. Bakın görüyorsunuz. Son derece düzgün ve sağlam bir şekilde askımızı monte ettik. Şimdi diğer askıyı, bunu da aynı şekilde buraya monte edeceğim. Yalnız burada şuna çok dikkat etmenizi istiyorum. İster istemez burkulma yaşanıyor. O yüzden güzelce düzeltin ve düzgün şekilde, yani bu sapın böyle buruk olmasın. Düzgün. Burayı takip edin. Düzgün bir şekilde de aynı şekilde buraya monte ediyorsunuz. Hemen diğer taraflarını da bitiriyorum ve finalde birlikteyiz. Gerçekten şahane oldu. Finalde görüşmek üzere. Ve evet, finaldeyiz artık. Bakın görüyorsunuz, saplarımızı da taktık, birleştirdik. Bu şekilde tertemiz her yerini temizledik. Gördüğünüz üzere astar, dediğim gibi astar yapmadım, astar çalışmadım. Nasıl güzel oldu, ne kadar güzel oldu bilemezsiniz. Çok severek çalıştım. Çok da kolay bir çanta oldu. Gördüğünüz üzere sadece motiflerimizi yaptık, birleştirdik, sapımızı taktık, bu kadar. Detayı yok. Siz de tabii ki de istediğiniz gibi aksesuar kullanabilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Ama şu örnekler, İnanın canlısını şöyle gözünüzle görebilseniz o dokuyu, çok güzel oldu. Kabartmalarının olması ayrı bir güzellik kattı. Görüyorsunuz, üzüm salkımlarımız son derece güzel, başarılı bir çanta oldu. Formuyla, boyuyla, posuyla gerçekten çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bu çantayı benimle örmüşsünüzdür diyorum. Bir başka videoda daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.